Hayatın bir döneminde farkına bile varmadan roller değişmeye başlar. Bir zamanlar sizin rehberliğinizle ilk adımlarını atan, sizin öğrettiklerinizle büyüyen çocuklar artık kendi kararlarını verir, kendi yollarını çizer. Yıllarca onları korudunuz, yol gösterdiniz, fedakarlık ettiniz. Hastalandıklarında başlarında beklediniz, mutluluklarını kendi mutluluğunuzun önüne koydunuz. Ama bir gün bir şeylerin artık eskisi gibi olmadığını fark edersiniz. Sözünüz eskisi kadar dinlenmiyor. Fikirleriniz, tecrübeleriniz değer görmüyor. Bazen size tepeden bakıyorlar. Bazen de varlığınızı bir yük gibi hissettiriyorlar. Bu durum bir anne baba için derin bir hayal kırıklığıdır. İçinizden onlara yıllarınızı nasıl verdiğinizi, hep onların iyiliğini düşündüğünüzü hatırlatmak gelir. Ama bilmelisiniz ki kızmak, sitem etmek ya da tartışmak bu sorunu çözmez. Hatta çoğu zaman aradaki bağı daha da zedeler. Asıl çözüm, kırgınlık yaratmadan, kavga etmeden ama kararlılıkla saygıya yeniden inşa etmektir. Bugün sizinle çocuklarınız size hak ettiğiniz saygıyı göstermediğinde uygulayabileceğiniz 6 güçlü adımı paylaşacağım. Bunlar basit görünebilir ama etkileri derindir. Bazıları sizi şaşırtabilir. Ama sonuna kadar dinlerseniz, onların gözünde yeniden saygı duyulan, değer verilen bir anne baba olmanın yolunu keşfedeceksiniz. Ve özellikle 4. adım birçok kişinin hayatında köklü bir değişim yarattı. 1. Çocuklarınızın onayının peşinde koşmayı bırakın. Anne babaların özellikle yaş ilerledikçe yaptığı en yaygın hatalardan biri çocuklarını memnun etmek için kendilerini feda etmeleridir. Belki siz de farkında olmadan bunu yapıyorsunuz. Onların gönlünü hoş tutmak için her şeye evet diyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı, hatta sağlığınızı bile geri plana atıyorsunuz. İçten içe, yeterince fedakarlık yaparsam beni daha çok severler, daha çok takdir ederler diye düşünüyorsunuz. Ama işin acı tarafı şu, onların onayının peşinde ne kadar çok koşarsanız, size duydukları saygı o kadar azalır. Çünkü saygı, kendinizi yok saymakla değil, önce kendi değerinize sahip çıkmakla kazanılır. Eğer sürekli boyun eğiyorsanız, sürekli barış bozulmasın diye kendi sesinizi bastırıyorsanız, farkında olmadan onlara sizin duygularınızın ikinci planda olduğu mesajını verirsiniz. Ve bunu bir kez öğrendiklerinde sizi hafife almaları çok kolay hale gelir. Ayşe Hanım'ı bilirim. Gençliğinde güçlü, özgüvenli, kararlarının arkasında duran bir kadındı. Ama yıllar geçtikçe çocuklarının aldığı tüm kararlara sessizce onay verir oldu. Günlük programını onların isteklerine göre ayarladı, kendi fikirlerini dile getirmedi, hatta zaman zaman ona ters konuştuklarında bile görmezden geldi. Yeter ki aile huzuru bozulmasın derdi hep. Peki sonuç? Çocukları onu her zaman sessiz kalan, uyum sağlayan, kendi isteklerini geri plana atan biri olarak görmeye başladı. Barışı korumaya çalışırken farkında olmadan kendi sesini kaybetmişti. Eğer çocuklarınız size hak ettiğiniz saygıyı göstermiyorsa, ilk adım onların onayına muhtaçmış gibi davranmayı bırakmaktır. Kendi sınırlarınızı çizin. Gerektiğinde hayır deyin. Fikirlerinizi istemeseler bile açıkça ifade edin. Çünkü kendinize saygı duymaya başladığınız an, onlar da size farklı gözle bakmaya başlar. Ve zamanla o saygı size geri döner. Ama burada bitmiyor. Sadece kendi duruşunuzu güçlendirmek yetmez. Onlara tartışmadan, sessiz ama güçlü bir şekilde örnek olmanız gerekir. Peki bu nasıl yapılır? İşte 2. adımda. 2. Tartışmadan saygı kazanmanın yolu. Size saygısızca davranıldığında ilk refleksiniz belki de sesinizi yükseltmek olur. "Bana nasıl böyle konuşursun?" diye çıkışmak, onlara geçmişte yaptığınız fedakarlıkları hatırlatmak, "Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum." demek ister insan. Ama işin gerçeği şu, tartışmak çoğu zaman işe yaramaz. Saygı yüksek sesle "bana saygı duy" diyerek değil, duruşunuzla, sakinliğinizle ve kararlılığınızla kazanılır. Düşünün, en son ne zaman biriyle kavga ederek onun size saygı duymasını sağladınız? Kavga, karşı tarafın inandığı olumsuz düşünceleri daha da pekiştirir. Özellikle de kendi çocuklarına söz konusu olduğunda onlara öfkeyle karşılık verirseniz sadece "bak gördün mü, yine aynı" dedirtirsiniz. Mehmet Bey'i hatırlıyorum. Yıllarca öğretmenlik yaptı. Öğrencileri ona büyük bir saygıyla bakardı. Ama kendi evinde yetişkin çocukları onu neredeyse hiç ciddiye almıyordu. Söylediklerini önemsemiyor, tavsiyelerini kulak arkası ediyor, hatta bazen düzeltmeye çalıştığında gülüp geçiyorlardı.
Başta direnmeye çalıştı. Ben hala saygıyı hak ediyorum diye ispat çabasına girdi. Ama ne kadar çok savaştıysa işler o kadar kötüye gitti. Sonra bir gün tamamen farklı bir yol seçti. Artık tartışmıyor, sadece dinliyordu. Sözünü kesen olduğunda sessizce bekliyor, sonra sakince konuşmasına devam ediyordu. Onay peşinde koşmuyor, kendini ispat etmeye çalışmıyordu. Sadece sakin, kendinden emin bir şekilde orada duruyordu. Ve bir süre sonra çocukları farkına vardı. Karşılarında ne kızan ne de alttan alan ama tavrıyla gücünü hissettiren bir baba vardı. Otorite bağırarak değil, sessizce durarak da kurulabiliyormuş. Bunu gördüler. Eğer çocuklarınız size saygı göstermiyorsa onlarla kavga ederek bunu elde edemezsiniz. Onlara saygının ne olduğunu kendi tavırlarınızla gösterin. Sesinizi değil, duruşunuzu yükseltin. Çünkü onurlu bir tavır en yüksek bağırıştan daha güçlüdür. Peki ya onların ilgisini, sevgisini ve saygısını kaybetmeden, onlara bağımlı olmadan nasıl yaşarsınız? Bu sorunun cevabı 3. adımda. 3. Duygusal bağımlılık. Neden saygıyı yok eder? Sevgi başka şeydir, duygusal bağımlılık bambaşka. Çocuklarınızı elbette severseniz, onların da sizi sevmesini, arayıp sormasını, ilgilenmesini istersiniz. Ama mutluluğunuzu sadece onların ilgisine bağlarsanız, farkında olmadan aradaki bağa zarar verebilirsiniz. Gerçek şu ki, insanlar, hatta kendi evlatlarınız bile, duygusal olarak bağımsız insanlara daha çok saygı duyar. Eğer ilgi, onay ve sevgi için tamamen onlara bağlı olduğunuzu hissederlerse, bu onlara yük gibi gelir. Minnettarlık hissetmek yerine, bu ilgiyi karşılamak zorundayım baskısı hissederler. Ve bu baskı sabırsızlığa, hatta zamanla uzaklaşmaya dönüşebilir. Fatma Hanım'ı bilirim. Yıllarca çocukları için saçını süpürge etti. Kendi ihtiyaçlarını geri plana attı, sırf onlar rahat etsin diye. Ama çocukları büyünüp kendi hayatlarına daldığında, Fatma Hanım günlerini onların aramasını bekleyerek geçirir oldu. Eğer aramazlarsa kendisi arardı. Sık sık "çok özledim, ne olur daha sık gelin" derdi. Ama farkına varmadan onları daha da uzaklaştırıyordu. Görüşmeler keyifli bir buluşma değil, bir görev gibi hissetmeye başlamışlardı. Sonra bir gün Fatma Hanım başka bir yol denedi. Telefonun başında beklemeyi bıraktı. İlk arayan olmayı bıraktı. Bunun yerine kendine döndü. Yeni hobiler edindi, eski arkadaşlarıyla buluştu, kurslara katıldı. Hayatına yeni renkler kattı. Ve inanılmaz bir şey oldu. Çocukları daha sık aramaya başladı. Zamanını ve enerjisine saygı duymaya başladılar. Çünkü artık annelerini sadece onları bekleyen biri olarak değil, dolu dolu bir hayat yaşayan biri olarak görüyorlardı. Bu adım sadece saygıyı geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda sizin ruhunuza da iyi gelir. Peki, bu noktadan sonra atılacak en güçlü adım ne? İşte asıl dönüşüm 4. adımda başlıyor. 4. Sınırlarınızı korumadığınızda ne kaybedersiniz? Çocukların anne babalarına karşı saygısını kaybetmesinin en yaygın sebeplerinden biri, anne babanın buna sessizce izin vermesidir. Eğer size saygısızca konuşmalarına, fikirlerinizi önemsememelerine, zamanınızı ve emeğinizi değersiz görmelerine göz yumarsanız, bu durum zamanla alışkanlık haline gelir. Bunu kötü niyetlerinden değil, insanların size hep izin verdiğiniz şekilde davranmayı öğrenmesinden dolayı yaparlar. Sınır koymak, bağırıp çağırmak, tartışmak veya ilişkileri koparmak değildir. Sakin, kararlı ve net bir şekilde hangi davranışların kabul edilemez olduğunu ortaya koymaktır. Ve en önemlisi, bu sınırlar çiğnendiğinde geri adım atmadan uygulamaktır. Hasan Bey, iş hayatında disiplinli ve otoriter bir yöneticiydi. Yıllarca saygı ve güvenle bir şirket yönetti. Ama konu yetişkin çocuklarına gelince aynı duruşu sergileyemedi. Onlar konuşurken sözünü kesiyor, görüşlerini alaya alıyor, hatta yaşam tarzını eleştiriyorlardı. Başta hep susmayı tercih etti. Tartışmaya değmez diyordu kendi kendine. Ama zamanla fark etti ki her sessiz kalışı onlara bu davranışın normal olduğunu öğretiyordu. Bir gün kararını değiştirdi. Oğlu yine sözünü kestiğinde sakin bir şekilde "ben sözünü bitireyim sonra sen konuş" dedi. Kızı fikrini küçümsediğinde "aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın" diye karşılık verdi. Ve şunu da açıkça söyledi: "Eğer bana saygı göstermeyecekseniz bu şekilde bir arada zaman geçiremeyiz."
İlk başta çocukları şaşırdı, hatta biraz direndi. Ama zamanla gördüler ki babaları bu konuda geri adım atmayacak ve kendi sınırlarını koruyan bir ebeveyne saygı duymak zorunda kaldılar. Eğer bugün çocuklarınız size saygı göstermiyorsa, kendinize şu soruyu sorun. Ben buna izin mi veriyorum? Çünkü siz sınır koymazsanız, onlar sizin için asla koymayacak. Ve siz kendinizi savunmazsanız, kimse sizin yerinize savunmayacak. Peki saygı görmek için sadece sınır koymak yeterli mi? Hayır. Bir diğer kritik adım, emeğinizin ve iyiliğinizin karşılığını görmeden vermeyi bırakmaktır. İşte bu 5. adım. 5. Takdir edilmeyen fedakarlık saygıyı nasıl bitirir? Bir insana, özellikle de kendi çocuğunuza, karşılık beklemeden vermek güzeldir. Ama bunun sınırı vardır. Eğer size teşekkür etmeyen, emeğinizi takdir etmeyen birine sürekli zamanınızı, enerjinizi ve desteğinizi sunarsanız, bu sevgi değil, alışkanlık yaratır. Ve o alışkanlık bir süre sonra sizin iyiliğinizi hakkıymış gibi görmelerine yol açar. Ahmet Bey tam da böyle bir babaydı. Çocuklarının her ihtiyacında yanlarındaydı. Maddi sıkıntıları olduğunda cebindeki son kuruşu verdi, işleri olduğunda kendi planlarını iptal etti, hayatını onların ihtiyaçlarına göre ayarladı. Ama beklediği minnettarlık yerine çoğu zaman şikayet duydu. Teşekkür eden yoktu. Hep daha fazlası bekleniyordu. Ve en acısı, Ahmet Bey'in bir gün kendi yardıma ihtiyacı olduğunda çok meşgulüz bahanesini duymasıydı. Bir gün bu gidişatı durdurmaya karar verdi. İlk olarak istemeden yardım teklif etmeyi bıraktı. Gerektiğinde hayır demeye başladı. Kendini zorlamadan sadece gerçekten istediğinde destek oldu. Başta çocukları bu değişime anlam veremedi, hatta biraz kırıldılar. Ama zamanla fark ettiler ki babalarının cömertliği sınırsız değilmiş. Ve bu verdiklerinin değerini kat kat artırdı. Çünkü sınırsız verilen şey zamanla değersizleşir. Ama ölçülü verildiğinde her destek kıymetli olur. Ve işte burası kritik nokta. Takdir edilmeden vermeyi bıraktığınızda hem kendinize hem de ilişkilerinize yeniden denge kazandırırsınız. Peki bu noktadan sonra atacağınız son adım ne olmalı? Onun cevabı 6. bölümde. 6. Kendi hayatınızı kurduğunuzda onlar nasıl değişir? Çocuklarınızın size duyduğu saygıyı yeniden kazanmanın en güçlü yollarından biri, mutluluğunuzun sadece onların etrafında dönmediğini göstermektir. Anne baba olarak kendimizi çocuklarımıza adamak, onları hayatımızın merkezi yapmak çok doğaldır. Ama yaş ilerledikçe bu denge değişmelidir. Eğer tüm yaşamınızı hala sadece onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorsanız, bir süre sonra sizi kendi hayatı olmayan biri olarak görmeye başlayabilirler. Unutmayın, insanlar kendi hedefleri, ilgi alanları ve tatmin duyguları olan kişilere daha çok saygı duyar. Çocuklarınız sizi eğlence, onay veya yaşam amacı için tek başına size bağımlı biri olarak görürse boğulmuş hissedebilirler. Ve daha da kötüsü, sizi sadece onların hayatını dolduran ama kendi hayatı olmayan biri olarak algılayabilirler. Buna en iyi örnek Zehra Hanım'dır. 70'li yaşlarının sonunda eşini kaybettikten sonra bütün boşluğunu çocuklarıyla doldurmaya çalıştı. Sürekli arayıp durumlarını soruyor, istemeseler de tavsiye veriyor, eşinden kalan boşluğu onların doldurmasını bekliyordu. Ama farkında olmadan onları kendinden uzaklaştırdı. Ziyaretler seyrekleşti. Telefon konuşmaları kısaldı, ev daha sessizleşti. Zehra Hanım yalnızlığını gidermek isterken yalnızlığını daha da derinleştirmişti. Bir gün hayatının gidişatını değiştirecek bir karar verdi. Bir kitap kulübüne üye oldu, eski arkadaşlarıyla seyahatlere çıktı, mahalledeki toplum merkezinde gönüllü çalışmalar yapmaya başladı ve çocuklarını dünyasının tek merkezi yapmayı bıraktı. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Çocukları daha sık aramaya başladı. Onun ne yaptığını, kimlerle tanıştığını, gittiği yerlere merak eder oldular. Ve bu merakla birlikte ona duydukları saygı da arttı. Eğer çocuklarınız size saygı göstermiyorsa, kendinize şu soruyu sorun. Beni dolu, anlamlı bir hayatı olan biri olarak mı görüyorlar, yoksa sadece onların ilgisini bekleyen biri olarak mı? Çünkü onlara yaşadığınızı, ürettiğinizi, keyif aldığınızı gösterdiğinizde sadece var olduğunuzu değil,
hayata tutunduğunuzu da görürler. Ve o zaman bakış açıları değişir. Eğer bu videoyu hala izliyorsanız ve bu adımların değerli olduğunu düşünüyorsanız yorumlara 6 yazın. Henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir videoyu kaçırmayın. Desteğiniz size ilham veren ve bilgilendiren içerikler üretmeye ve devam etmemizi sağlıyor. Saygı, çocuklarınızdan zorla talep edebileceğiniz bir şey değildir. O, sizin duruşunuzla, koyduğunuz sınırlarla ve hayatınızı nasıl yaşadığınızla kazandığınız bir değerdir. Eğer size daha az özen, daha az düşünce veya daha az saygı göstermeye başladılarsa, enerjinizi kızmakla tüketmeyin. Bunun yerine yaklaşımınızı değiştirin. Onaylarının peşinde koşmayı bırakın. Ne kadar az ihtiyaç duyarsanız o kadar çok karşılık verirler. Örnek olun. Onurunuz sözlerinizden daha yüksek sesle konuşur. Duygusal bağımlılığınızı azaltın. Kendi ayaklarınız üzerinde durdukça varlığınıza daha çok saygı duyarlar. Sınırlar koyun. İnsanlar ancak izin verdiğiniz ölçüde size iyi davranır. Takdir edilmeden vermeyi bırakın. Cömertlik hafife alındığında değerini kaybeder. Onların dışında bir hayat kurun. Kendi amacı ve mutluluğu olan kişilere herkes saygı duyar. Bu adımları uyguladığınızda çocuklarınız sizi farklı bir ışıkla görmeye başlayacak. Artık ilgilerini bekleyen biri değil, duruşuyla saygıyı hak eden biri olacaksınız. Ve o saygı size geri dönecek. Talep ettiğiniz için değil, hak ettiğiniz için. Bugün bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizden duymak isteriz. Yorumlara bugün öğrendiğiniz bir şeyi ve hayatınızda nasıl uygulamayı düşündüğünüzü yazın. Yorumlarınız bizim için değerli. Okudukça bize güç ve ilham veriyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen beğenin. Abone olun ve paylaşın. Desteğiniz size her zaman bilgilendirici ve ilham verici içerikler sunmamızı sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.